Bu videoda araba almadan önce kesinlikle almanız gereken muhteşem bir ürünü anlatacağım dostlar. Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Dostlar şu anda yanımda iki tane özel şey duruyor. Bir tanesi yeni aldığımız otomobilimiz ki bir hayırlı olsun like'ınızı hemen şimdiden alırım. Yeni otomobilimizle ilgili tahminlerinizi mutlaka aşağıya bekliyorum. Doğru tahmin edenlere de ufak hediyelerimiz olacak. Şimdi otomobili almakta bitmiyor elbette dostlar. Biliyorsunuz trafikte her gün başımıza onlarca şey geliyor. Ya da bizim gelmesi de internette orada burada saldırı videolarını, kaza videolarını vesaire görüyoruz. Gerçekten trafik olmaktan çıkmış, adeta bir savaş alanına dönüşmüş. Böyle bir durumda da satın alacağımız güvenlik kamerasındaki en önemli özelliklerden bir tanesi de ne oluyor elbette? Netlik. Size saldıran, canınıza kasteden ya da trafikte terör estiren otomobillerin plakalarının çok net şekilde gözükmesi bir araç kamerası alırken benim özellikle dikkat ettiğim şeylerden bir tanesiydi. O yüzden 70 Mayı'yı tercih ederken de bu özelliğini çok beğendiğimi söylemeliyim. Neyse daha fazla vakit kaybetmeden 70 Mayı'nın bu efsane özelliklerini yakından öğrenmeye başlayalım. Dostlar eminim birçoğunuz 70 Mayı'nın ismini hayatınızda mutlaka bir kez de olsun duymuşsunuzdur. 70 Mayı 2016 yılında kurularak araç içi kamera sektöründe lider olmuş bir marka. Biz de araştırmalarımızı yaparken bugüne kadar Avrupa, Kuzey Amerika, Güneydoğu ve Asya'yı kaplayan 100'den fazla ülkede satılan gerçekten kendisini kamera konusunda kanıtlamış bir araç kamerasını tercih etmek istedik. Çünkü dediğim gibi güvenlik her şeyin başında geliyor. Gözümüz gibi baktığımız otomobillere de gözümüzün netliğinde güvenlik sağlamak boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Şu anda ellerimin arasında 70 Mayı Dashcam 4K Omni seti duruyor. Yani set derken hem ön kamera hem de arka kameranın olduğu bir kamera seti şu anda ellerimde. Kutunun arkasında da kameranın öne çıkan özelliklerinden bahsedilmiş. Burada 360 derece dönebilmek ki benim en beğendiğim özelliklerden bir tanesi bu oldu. 5 GHz'lik geniş Wi-Fi ağı, 4K kalitesinde resimler. Hem ön hem de arka kameradan aynı anda kayıt imkanı yine bu kamerayı tercih etmemizde büyük bir rol oynayan. Sony Starvis 2 IMMX678 teknolojisiyle beraber MyColor Solution ve geceleri özellikle üstün bir performans sağlayan Night All Vision teknolojisiyle beraber bütün seyahatleriniz 4K kalitesinde olacak. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden kutu açılışını yapmak istiyorum. Kutuyu açtığımız anda bizleri bu şekilde ön ve arka kamera karşılıyor dostlar. Kamerayı koruyucu kılıfından çıkardığım anda gerçekten uygun ve ideal boyutta diyebileceğim ve o malzemesinin kalitesiyle dahi sizi kendine hayran bırakacak 4K Omni'yi ellerimde tutuyorum. Birazdan buna detaylı bakacağız. Kutunun devamında burada arka kamerayı görüyorsunuz. Bu kılıfın altında ise kameranın gücünü alacağı çakmaklık girişiyle beraber güç kablosu bulunuyor. Çakmaklık girişinde ekstradan bir USB girişinin bulunmasında ben beğendim dostlar. Bu da ince düşünülmüş bir detay oldu. Devamında burada arka kamera için bir güç kablosu daha bulunuyor. Burada da hem ön hem de arka kamera için kullanım kılavuzları ile beraber cama yapıştırmamızı sağlayan elektrostatik koruyucu şeffaf parçalar bulunuyor. Kutunun devamında ise özellikle arka tarafa uzanan kabloyu trimin içerisine daha rahat sokmamızı sağlayacak böyle bir alet dahi düşünülmüş ki gerçekten şu ince detay dahi 70 Mayı'nın nasıl kullanıcı odaklı olduğunu gösteriyor. Bu da neden onu tercih ettiğimizi ya da onu tercih etmemizin haklı sebebini bir kez daha ortaya çıkardı. Ayrıca dostlar benim gibi set halinde 70 Mayı Omni seti alırsanız eğer 128 GB'lık orijinal hafıza kartı da yanında hediye olarak geliyor. Şimdi ürünün birbirinden güzel ve eminim sizi çok şaşırtacak teknolojik özelliklerine geçmeden önce şöyle hızlıca kurulumunu yapalım hem de sizler de bu kurulumu görmüş olun. Hemen içerisinden çıkan hafıza kartını yan tarafında bulunan girişe takıyorum. Ardından güç girişini çakmaklığa bağladıktan sonra USB Type-C olan tarafında kameraya bağladığım anda evet öncelikle 70 Mayı ve cihaz her açıldığında kendi etrafında dönen kamerasıyla beraber bizi bu sevimli tatlı surat karşılıyor. Burada SD kartı formatlamamızı istedi. Yan tarafında bulunan yuvarlak tuş onay tuşu oluyor dostlar. Ona bir kez bastığımız zaman SD kartı şu anda formatlıyor. Formatladıktan sonra kayda resmen başladı. Şu kameranın önündeki koruyucu kılıfı çıkartalım ki 4K'nın kalitesini daha net biçimde görelim. 70 Mayı Omni'yi kullanırken cep telefonunuza yükleyeceğiniz uygulamasıyla beraber ona her an çok kolay şekilde müdahale edebiliyorsunuz ya da kameranın özelliklerini çok daha rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada uygulamaya girdikten sonra Wi-Fi üzerinden bağlantısını yapıyorsunuz. Dil seçeneklerini seçiyorsunuz ve ilk eşleştirmenin ardından hızlı bir şekilde kamera uygulama üzerinden de yönetilebiliyor. Cama montajı da çok kolay şekilde gerçekleşiyor dostlar. Ben şu şekilde hemen dikiz aynasının arka tarafına gelecek bir yere konumlandırdım. Ardından cihaza gücü verdiğimiz anda yine o tatlı açılışıyla beraber açılışımızı yaptık.
olacaktı. Hemen bu sırada arka kameranın da montajını gerçekleştirelim. İçeriden çıkan uzatma kablosuyla beraber arka kameranın üzerinde yer alan kabloyu birbirine bağladıktan sonra diğer güç çıkışını da ana kameranın üzerine yerleştiriyorsunuz. Ardından şu anda iki kamerada eş zamanlı olarak kayda başlamış bulunuyor. Evet dostlar, şu anda tam anlamıyla bir akşam güneşine karşı sürüş yapıyoruz. Burada da arka kameranın görüntü açısını görüyorsunuz ki yeni arabamızla ilgili bir diğer ipucu da bu lastik olabilir. Şu anda da yine tam anlamıyla güneşe doğru gidiyoruz. Diğer aracımızda da kullandığımız kamerayı düşününce aradaki fark gerçekten kelimelerle anlatılmayacak seviyede. Hem güneşin en yoğun olduğu ve tam anlamıyla karşıdan vurduğu saatlerde hem de akşam vakitlerinde geniş açısıyla beraber ayarlanabilir 360 derece dönebilen kamera lensiyle beraber 70 Mayı 4K Omni gerçekten beni kendisine mest etmiş durumda. Arka kameranın da gece performansı bu şekilde. Yorum yok dostlar, görüyorsunuz arka camda film olmasına rağmen görüntü kalitesi ve netliği çok başarılı. Burada da yine öğle vakitlerinde diyebileceğimiz bir saatte, güneşli bir günde yoğun trafikteki performansını görüyorsunuz. Hem arka kamera olsun hem ön kamera olsun anlık olarak kayıt yapabilmeleri ve bunları isterseniz 1 dakikalık ya da 3 dakikalık olarak kaydedebilme imkanınız da araç içi kamera alırken önemli detaylardan biri oluyor. Evet dostlar, en yalın haliyle hani hiçbir özelliğini kullanmasanız bile 70 Mayı 4K Omniset'in görüntü performansı ve kullanım kolaylığı bu şekildeydi ama bu cihazı almaktaki asıl sebep sadece görüntü kalitesinin bu kadar iyi oluşu, 4K kalitesinde oluşu, işte Sony StarViz 2 IMX670 teknolojisini kullanışı falan değil ya da akıllı park gözetimiyle AI Motion Detection 2.0 ve Hall efekt sensörleriyle tıpkı Tesla'larda olduğu gibi hareketi algıladığı tarafa dönerek aracınızın etrafında kim varsa size an bir an göstermesi bile değil. Ya da araca her an bağlı kalmasından dolayı aklınıza ulaşabilecek. Yahu bu aküden gücü çok fazla çekmesin, akümüzü boşaltmasın tedirginliğine karşı gerçek zamanlı akü voltaj takibinin yanı sıra sadece acil durumlarda kayda geçen acil durum kaydı özelliği de bu cihazı almanızdaki tek sebep değil. Yapay zeka araç kameralarına kadar da girdi dostlar. Bu sayede yolda giden araçların plakaları yapay zeka desteğiyle beraber olduğundan daha net hale geliyor. Bu şekilde siz herhangi bir arabanın plakasını çok daha net biçimde görebiliyorsunuz. 70 Mayı 4K Omni'nin uygulamasına girdiğiniz anda karşımıza bu şekilde bir arayüz çıkıyor. Burada Wi-Fi bağlantı noktası ile beraber cihaza bağlandıktan hemen sonra görüntü zaten karşınıza geliyor dostlar. Burada kamerayı istediğiniz açıda ayarlayabiliyorsunuz. Bunu kameranın bağlantısını sökmeden sadece buradaki yönergelerle yapabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama üzerinden fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Şöyle satın almadan önce hem size bir rehber olması açısından hem de özelliklerini daha iyi görebilmeniz açısından uygulama içerisinde şu şekilde gezinmek istiyorum. Burada videonun formatını seçebiliyorsunuz. Yüksek sıkıştırma ya da düşük sıkıştırmayı etkinleştirerek alandan tasarruf edebilirsiniz ki 128 GB'lık hafıza kartını içerisinde hediye olarak gönderdiğini az önce söylemiştim. Video çözünürlüğü tarafında 3800'e 40 2160'a HDR yani 4K standartlarında görüntü kalitesi 70 Mayı 4K Omni'nin tek ve en kaliteli seçeneği. Burada da videonun klip süresini ayarlayabiliyorsunuz. 1, 2 ya da 3 dakika şeklinde saatlerce süren bir yolculuk içerisinden sizin için önemli olan dakikaları daha rahat şekilde bulabiliyorsunuz. Yine kamera üzerine hız filigranı, koordinat filigranı ya da 70 Mayı logosunu manuel olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Titreşim önleyici, aynalama ve dönme, döner lensin konumunu ve daha birçok özelliği buradan mobil şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ya da siz aracınızı park ettiğiniz zaman belli saatlerde çalışsın, sonrasında kendini kapatsın isterseniz de buradan park sonrasında çalışma süresini ayarlayabiliyorsunuz. Benim çok sevdiğim ve bu cihazın parasının hakkını veren özelliklerinden aracınız park halindeyken bir çarpışma tehdidi algılanırsa kamera otomatikman kayda giriyor ve siz o kaza anını tıpkı yine Tesla'larda olduğu gibi an be an görüntüleyebiliyorsunuz. Tabii ki de bununla ilgili şöyle bir dipnot paylaşmam gerekiyor dostlar. Bu benim aldığım sette mevcut değil. Bunun için 70 Mayı'nın Hardware Kit veya 4G Hardware Kit'ini harici olarak satın almanız gerekiyor. Bunun montajı direkt sigorta kutusundan yapılıyor ve bu şekilde aracınızın özelliklerine özellik katabildiğiniz gibi güvenliğini de had safhaya çıkartabiliyorsunuz. Keza dedim ya 360 derece dönebilen kamera lensi sayesinde arabanızın etrafında algılanan tüm hareketlere de
anlık olarak tepki veriyor ve hareketin geldiği tarafa doğru kayıt yapmaya başlıyor. Bunun için de yine aynı kitleri satın almanız gerek. Ayrıca sesli kontrol özelliğinin de olduğundan bahsedeyim. Tabi burada henüz Türkçe dil seçeneği eklenmiş değil. Fakat şu an ekranda gördüğünüz İngilizce komutları kullanarak da 70 Mayı 4K Omniset'i kullanabiliyorsunuz. Burada hoparlör sesi ve cihazın ana sesleriyle beraber cihaz araç içerisinde kayıt yaparken dışarıdaki sesleri alsın mı ya da almasın mı bunu da tercih edebiliyorsunuz. Ben ürünü test ettiğim süre boyunca sesleri almamasını tercih ettim. Fakat sizler aracımızda aynı zamanda sesleri de almasını isterseniz bunu bir tuş yardımıyla yapabiliyorsunuz ya da birazdan göstereceğim hiç böyle mobil uygulamaya dahi gerek kalmadan ana kamera üzerindeki tuşlar sayesinde de sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Bu arada cihazın sürekli güncelleme aldığından da bahsedeyim. Bu şekilde özellikleri her zaman güncel ve en yeni şekilde kullanabiliyorsunuz. Şundan da bahsetmek istiyorum. Cihazı söküp eve götürmeniz gerekiyor ya da aracın üzerine bırakmak istemiyorsunuz. Burada şu şekilde cihazı tutarak sağa çevirdiğiniz anda klipsinden kolay şekilde ayrılıyor ve şu an ellerinizde. Tekrar yerine takıp kullanmak istediğinizde de sağ taraftan başlayıp sol duvara taktığınız anda cihaz eski konumuna gelmiş bulunuyor. Evet dostlar, yan tarafındaki bahsettiğim tuşlar da bunlar. Aşağı ya da yukarı bastığınız zaman burada Wi-Fi bağlantısını, yani bu telefonla olan bağlantısını, sesi açıp kapatma özelliğini burada görüyorsunuz. ADAS özelliği ki bu da yine aracınıza adeta ekstra bir güvenlik sağlıyor ve o kaza anlarını, tehlikeli anları an be an sizin için kaydetmeyi sağlıyor. Herhangi bir onay için de yukarıdaki yuvarlak tuşu kullanmanız yeterli. Cihazı açtığınız zamanki şu sevimliliğe bakar mısınız? Dostlar, ben burada size yabancı kelimelerle dolu sayısız özellik sayabilirim. Mutlaka ki gerçekten de 70 Mayı ve 4K Omniset bu özelliklerin birçoğuna ve daha fazlasına sahip. Fakat tüm bunları bir kenara bırakıp günlük hayatta gerçekten hem parasının hakkını veren, hem uzun ömürlü, hem de teknolojinin nimetlerinden bu kadar faydalanabilmemizi sağlayan otomobilimizin markası, modeli, yaşı, fiyatı ne olursa olsun hem canımızı hem de malımızı korurken o anları kayıt altına almak günümüz dünyasında artık elzem bir şey oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Bugün trafikte yaşayabileceğimiz çok küçük bir atışma ya da başkasının yaşayabileceği çok büyük bir tehlikeyi kayıt altına almak, gerek hakkımızı aramak konusunda, gerek bazı güzel anların ölümsüzleştirilmesi konusunda en temel ihtiyaçlarımızdan biri olmuş durumda. Bu ne iş yaparsanız yapın, hangi cinsiyete sahip olursanız olun kesinlikle kaçamayacağınız bir konu. Ben 70 Mayı Omni 4K seti incelemeniz için aşağıya bir link de bırakıyorum. Oradan da fiyatını ve satın alma seçeneklerini yakından inceleyebilirsiniz. Tabii ki de bir Sefa Kandemir klasiği olarak 70 Mayı 4K Omni setle ilgili tüm sorularınızı ve merak ettiklerinizi ya da satın aldıktan sonra yaşayabileceğiniz sorunları ya da keşiflerinizi bu videonun altına ya da Instagram adresimize yazarak da bizlere ulaştırabilirsiniz. Biz de hem bu videoların altındaki yorumlar sayesinde sizlerin kafasındaki soru işaretlerine bir cevap bulurken hem de bu ürünleri satın alan diğer kullanıcıların ya da satın almayı düşünen kişilerin kafalarındaki soru işaretlerine de bir cevap buluyoruz. Siz yine sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.